Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir değerlendirme çantası yapacağız. Neden değerlendirme çantası? Çünkü elimde başka projelerden artmış böyle ipler vardı ki bu ipleri şimdi her yerde bulabiliyorsunuz. Markası da hiç önemli değil. Oldukça kalın ipler kullanıyorum. Şimdi bu ipleri bir araya getirip 3 motiften oluşan bir çanta örmeye çalışacağız. 4,5 milim tığ kullanıyorum. İpten şöyle biraz bırakıyorum örgü açılmasın diye. Sihirli halka içine şimdi trabzanlar örüyoruz. 2 zincir. Bir kere çıkıyorum ve bekliyorum. Bir tane daha. Zincirle birlikte 3 trabzan oluyor ve üçünü birden alıyorum. Şimdi araya 2 zincir. Yine 3 trabzan örüyoruz. Bir kere alıyorum, bekletiyorum. 2 3. Şimdi 3 trabzanı birden topluyorum. Şimdi köşeye geldik. Köşede 3 trabzan, zincir. 3 zincir çektim. İlk köşeyi oluşturuyoruz. Topluyorum. 2 zincir. Üçüncü ve topluyorum. Şimdi gene köşedeyiz. 3 zincir. Topluyorum. Şunlar köşeler. 3 zincir olan yerler. Şimdi 2 zincir. Topluyorum. Şimdi gene köşedeyim. 3 zincir. Topluyorum. 2 4 6 7. Şimdi 8. grubu örüyoruz. 2 zincir doluyorum. Şimdi burada bir köşe, burada bir köşe, burada 3 tane köşeyi ördüm. Burada son köşeyi örüyorum. Topluyorum. Burada köşe olacak. Bir zincir ördükten sonra şu topladığım ilmeğin içine 2 kere de çıkıyorum ve köşeyi oluşturuyorum. Burada fazla ipi böyle gererek kapatıyoruz. Sonrasında içeride sıkıştırarak kaybedeceğiz. Sıraya buradan yaptığımız şu köşeden başlıyoruz. İki zincir. Gene buradaki çiçek görünümlü trabzanları örüyoruz. Sadece köşelerde bu görünüm devam edecek. Üçüncü trabzanı da alıyorum ve hepsini topluyorum. Bu köşe yalnız yarısı. Sıra tamamlandığında
buradaki örgüyle köşeyi tamamlayacağız. Araya 2 zincir çekiyorduk. Köşelere 3 zincir, araya 2 zincir. Şurada 2 zincir çektiğimiz boşluğa 3 trabzan örüyoruz. Yine 2 zincir, köşeye geldim. Bekletiyorum. Üçüncü trabzanı da aldıktan sonra hepsini topluyorum. 3 zincir köşede olduğumuz için tekrar aynı boşluğun içine gene 3 trabzan örüyoruz. Önce birer kere alıyoruz, bekletiyoruz, sonra hepsini topluyoruz. Şuradaki çiçek görünüm köşelerde de devam edecek. Gene 2 zincir, 2 zincirlik araya 3 trabzan, ve 2 zincir gene köşeye buradaki gibi örgüyü devam ediyoruz ve sırayı bitiriyoruz. Sıra sonunda 3 trabzandan sonra 2 zincir köşeye 3 trabzan yapmıştık. Şimdi diğerini örüyoruz. Bekletiyorum. Şimdi üçünü birden topluyorum. Yine köşeyi oluşturacağız. Bir zincir doluyorum. Başladığımız, yani sıranın başladığı şu 3 trabzanın birleştiği noktaya 2 kere çıkarak, yani ikili trabzan örüyoruz ve köşeyi oluşturuyoruz. Gene buradaki gibi 2 zincir oluşturduğumuz köşeye gene çiçek deseni örüyoruz. Ama bir grubu örüyoruz. Diğeri gene sıra bittikten sonra tamamlanıyor köşe. 2 zincir, 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan. 3 trabzanın üzerine birer tane trabzan. Gene boşluğa 2 trabzan. Burada ördüğümüz gibi. Üç trabzanla başlamıştık. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan oldu. Yine 2 zincir. Köşeye geldik. Sırayı yine bu şekilde tamamlıyoruz. Köşe hep ördüğümüz gibi 3 trabzanı topluyorum. 3 zincir. Gene aynı boşluğa 3 trabzan. Yarım yarım örüp sonra üçünü birden topluyoruz. 7 trabzan oldu bu sırada. 7 trabzandan sonra sıra sonunda gene 2 zincir köşeye aynı boşluğa başladığımız sıranın boşluğuna gene 3 yarım trabzan ve topluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Topladığımız ilmeğe ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturuyoruz.
Tekrar başlıyorum. Gene yarım köşe yapıyorum. Bu sefer gene boşluklara ikişer trabzan batıyoruz. 7 idi. 8, 9, 10, 11. Şurası 11 trabzan oluyor ve aynen devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. sırayı örüyoruz. Gene köşeyi ördüm. Yarım. 7 trabzan ördüm. Şu anda tam ortadaki trabzana bir fıstık ya da balon, artık ne diyorsak o deseni örüyoruz. Bu sefer 1, 2 bırakıyorum. Tamamında 3 kere çekeceğiz çünkü. 2 kere ikili trabzanlarla ördük. Fakat bu balon desenini 3 kere çekeceğiz. 2 kere çektim, bıraktım. Tekrar 1, 2. Tekrar 4.'yü de örüyorum. Şimdi 5 tane ipin hepsini topluyorum. Burada bir baloncuk oluşuyor. Doluyorum. Hemen yanındaki trabzana gene ikili trabzanlar örmeye devam ediyorum. 7 tane örmüştüm. Sonra bir balon deseni. Şimdi gene 7 tane trabzan örüyorum. İki tane boşluğum. Şimdi iki boşluğa 5 trabzan üzerine 7. Ortaya bir balon deseni. Sonra gene 5 trabzan üzerine 2 tane de boşluğa 7 trabzan. Şimdi köşeyi örüyorum ve bu sırayı her kenara yineleyerek sıra sonuna kadar örüyorum. 6. sırayı örüyoruz. Gene köşeyi ördüm yarım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan ördüm. Buraya 2 tane top ya da balon desen öreceğiz. 8. trabzana 3 kere de çıkacağız. Çünkü şu şekilde görünebilmesi için diğer trabzanlardan daha yüksek, daha uzun bir trabzan olması gerekiyor. 1, 2 bekletiyorum. 4 kere batıyorum. 2 aynı boşluğun içerisine 3 ve 4. Hepsini birden topluyorum. Doluyorum. Yanındaki trabzana bir trabzan. Bir tane daha yanındaki boşluğa, yani bu desenin ilmeğine bir tane de örüyoruz. Sonra yanındaki trabzana bir tane daha, toplam araya 3 tane trabzan örüyoruz. Sonra gene 1, 2, 3 ve 4 topluyorum, doluyorum. Hemen yanındaki trabzana bir trabzan ve devamında 7 tane trabzan örüyoruz. Buradaki gibi. Şimdi balon desenimiz 2 tane oldu. 7. sırada şimdi bu balon desenler 3 tane olacak. Gene baştan 7 trabzan örüyoruz.
8. trabzana bir balon deseni örüyoruz. 2 kere örüp bekletiyoruz 4 tane trabzanı. Üçüncü de hepsini birden çıkartıyoruz. Bir, iki, üç, 4 trabzan oldu. Hepsini alıyorum ve hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan. Bir tane daha desenin, alttaki desenin üzerine bir trabzan. Bir tane daha yanındakine 3 trabzandan sonra bir tane daha örüyoruz. Aynı boşluğa. Dört trabzan topluyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir tane desenin üzerine bir tane de hemen yanındaki trabzanın üzerine, arada üçer tane trabzan oldu. Şimdi bir tane daha örüyorum. Dört topluyorum. Yanındaki ilmeğe trabzan. Gene 7 trabzan örerek bu kenarı bitiriyorum. Gene köşeler aynı şekilde. Balonları da 3 kere tekrarlıyoruz. Bunu her köşede yineleyip sırayı bitiriyoruz. Sıra sonunda gene bir zincir doluyorum. Şurada başladığım 3 trabzanı bağladığım noktada ikili trabzanla köşeyi oluşturuyorum ve sırayı bitiriyorum. Şimdi ben bu kadar öreceğim. Çünkü bunu büyütecek ipim kalmadı. O yüzden bu sırada bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. İpiniz ince ise bunun sıralarını fazlalaştırarak gene aynı ebatta örebilirsiniz. Ölçüsünü de vereyim. 24 santim. Eni boyu 24 santim. Dediğim gibi bu desenleri daha büyük çantada görmek istiyorum derseniz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Renkli örebilirsiniz. Sıralarda renk çalışabilirsiniz ya da 3 motifi farklı renklerde yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Günlük kullanım için büyük çantalar ya da plaj çantaları örebilirsiniz. Gerçekten güzel bir motif olduğu için şu kabartma desenler falan harika duruyor. Şimdi bu motiften ben 2 tane daha örüyorum. Evet, bitirdim. Şimdi bu 3 tane motifi birleştirerek harika bir çanta oluşturuyoruz. Bir tane motifi şöyle üçgen şekilde şöyle alıyorsunuz. Şurada olduğu gibi yanına diğer parçayı gene şöyle üçgen hale getirip buradaki parçanın iki kenarına dikiyoruz. Sonra üçüncü motifi gene alttaki parçanın diğer iki kenarına dikiyoruz bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken desenlerin birbirini takip etmesi. Şu şekilde, yani kayma yapmadan tam birbirine denk gelecek şekilde dikmek. Yani dikerken hangi ilmeğe batıyorsa karşılığında da aynı ilmeği içinden geçirmeliyiz iğneyi ki bütün desenler birbirine baksın. Motifi bitirdikten sonra iplik bırakarak kesiyoruz. Dikecek kadar mesafede iplik olması gerekiyor. Şimdi iğne bu tarafta. Şöyle çevirelim.
Şu köşeden başlıyorum. Bu kenarı, sonra devam ediyorum. Diğer iki kenarı birbirine ekleyerek dikiyorum. Tam köşeye gelecek şekilde bir kere daha alıyorum, sıkılaştırıyorum. Şimdi tam karşısına gelecek olan ilmeklere bir yana geçiyorum. Yani şu şekilde almıyorum. Çok görünür ip o şekilde. Böyle çok sıkmadan, dikiş ipini çok fazla göstermeden tekrar yana geçiyorum. Böyle üstten almadan. Sonra buradaki yan ilmeğe geçiyorum. Bütün dikişi bu şekilde dikerek çantayı birbirine ekliyorum. Balon deseni, gene balon desene denk getiriyoruz. Ortadaki 3 zinciri gene ortadaki 3 zincire denk getiriyoruz ve ortaya muntazam dikilmiş bir örgü çıkıyor. Çok havalı bir çanta olmadı mı? Gerçekten çok güzel. Ne kadar kalın iplik o kadar güzel desen ortaya çıkıyor. Bu motif sıralarını arttırarak, motif sırası artarken balon deseni sayıları da artacak tabii ki. Çok güzel büyük çantalar yapabilirsiniz. Gerçekten havalı, farklı bir çanta modeli oluyor. Şimdi şu ağız kısmına bir sık iğne geçeceğim. Sapını daha karar veremedim ama şu gelişe uygun bir şekilde şu deseni yaparak da örebilirim. Balon deseni yaparak da örebilirim. Acaba diyorum yarım yarım örsem mi? O da olabilir. Şimdi benim bütün çalışmalarım hemen hemen böyledir. Yaparken ortaya çıkar. Şimdi şuradan ipi bağlıyorum. Buraya çanta sapı gelecek. Bağladığım noktadan hemen bir sık iğne örüyorum. İlmek kaydırma yapmıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu modele yakışacağını düşünmedim ilmek kaydırmanın. Bu şekilde daha güzel duruyor. Ortaya kadar gene sık iğnelerle devam ediyorum. Şimdi ortaya kadar geldim ama şu kenarlarda iki zincir çektiğimiz boşluklar var. Şöyle buralara bir kere batıyoruz. Yani iki zincir çektik, iki tane sık iğne örelim demiyoruz. Bir kere örüp geçiyoruz boşluklara. Şimdi tam ortadaki boşluktayım. Şu boşluğa 1 2 3 trabzan yapıyorum ama bir kere dolayarak. Yani örgüyü kalınlaştırmıyoruz daha fazla. Tekrar gene muntazam bir şekilde 3 kere de çıkıyoruz. Bir kere doluyoruz. 3 tane oldu. Dördüncüyü örüyorum. Şimdi köşede bırakmıştık sık iğne örmeyi. Şurada. Oraya gene bir tane sık iğne. Boşluğa yine bir tane ve her ilmeğe bir tane sık iğne örerek devam ediyorum. Şuradaki derinliği arttırmış olduk.
sık iğneyi tamamladım. Başladığım noktada bağladım. Gene aynı burada ördüğüm örgünün aynısını buraya da ördüm. Şu üst kısımları, yani askıyı öreceğim kısımları sadece 2 sık iğne ile geçtim. Ve toparladı gerçekten. Şu boşluklara bir kere batınca yani 2 tane zincir çekeyim, 2 tane sık iğne yapayım derseniz biraz açıklık oluyor. O yüzden tek sık iğne ile geçerek ağız kısmında toparlamış olduk. İçi iplik dolu. Bakın o kadar çok ek var ki. Hatta bazılarını örerken içinde yok ettiğim halde görünenler çok fazla. Çünkü bu bir değerlendirme çantası. Yani elimde dokusu birbirini tutan, kalınlığı birbirini tutan, hatta rengi de birbirini tutan iplikleri bir araya getirdim ve bir değerlendirme çantası örüyorum. Ama bu demek değil ki modeli güzel olmayan bir çanta olacak. Tabii ki modeli de güzel. Ne kadar değerlendirme iplerle de olsa modeli de çok çok güzel, çok havalı. Bu eklemeleri sizden başka kimse bilmez. Şimdi bir tane sapı örmeye başlayalım. Boşluğa ipi şöyle bağlayalım. Arkadan da yürütürsek kaybolur. 2 zincir bekletiyorum. Aynı şuradaki deseni takip ediyoruz. Topluyorum. 3 zincir. Köşeyi nasıl örüyorsak aynı şekilde 3 tane trabzanı bekleterek bir kere alıp bekletiyoruz. Sonra üçünü birden topluyoruz. Bir zincirle dönüyoruz. Buraya bir kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma. 2 zincir. Boşluğa bekletiyoruz. Şurada 2 zincir çektiğimizde trabzan olduğu için topluyoruz. 3 zincir, boşluğa 3 yarım trabzan ve üçünü birden topluyoruz. Bir zincir, gene orta boşluğa bir ilmek kaydırma. 2 zincir, üç zincir, topluyorum. Bir zincir, ortaya ilmek kaydırma. Bu şekilde burada gördüğümüz desen devam ediyor. Bu şekilde sapı devam ediyor. Sonrasında buradan da ilmek takacağım. Bu sefer buradaki deseni balon desen çalışacağım ki her ikisini de görün. Hangisini istiyorsanız onu yapın. Ve ortada bir aparatla birleştireceğim. İstediğiniz ölçüye geldikten sonra sık iğne örüyoruz. Çünkü bunu ortada bir aparatla birleştireceğiz, iki sapı. Çünkü her iki modeli de göstermek istedim. Hangisini beğenirseniz onu örersiniz. İsterseniz de bu şekilde yarım yarım da yapabilirsiniz. 2-3 sıra sık iğne örmek yeterli. Şu şekilde aparatın içine dikeceğiz çünkü. Üçüncü sırayı örüyorum. Yeterli.
dikiş payı verip keseceğim. Aparatı yerleştirdikten sonra bu şekilde dikeceğim. Şimdi ikinci sapı örüyoruz. Bunu ortadan değil, şöyle sık iğnenin, hatta şöyle bağlıyorum. Bağladığım noktaya bir sık iğne değil de şöyle ilmek kaydırma yapalım. Sıkılaşsın. İki zincir. Üç. 4 ve 5. 5 trabzan üzerinden örersek yeterli olacak diye düşünüyorum. Ortadaki 1, 2, 3. trabzana bu balon desenleri çalışacağız. Aralıklı olarak. Gene 3 zincir çeviriyorum. Beş trabzan. Şimdi balon desen çalışalım. 3 zincir. Ortadaki trabzanın üzerine balon desen çalışıyoruz. 1, 2 bekletiyorum. Çantayı örerken yaptığımız gibi 4 tane üçlü trabzan. Üçüncüyü hepsini birden alıyoruz. Sonrasında yanındaki ilmeğe son trabzanı da örüyoruz. Bu şekilde aralıklı isterseniz 3 sırada bir, isterseniz 2 sırada bir, nasıl zevkinize uyuyorsa örersiniz. Yani ikisi de çok hoşuma gittiği için değerlendirmek istedim. Evet, çanta sapını yarısını desen takip ederek, yarısını da balon deseni örerek bitirdim. Sonra ortadan bir aparatla birleştirdim. Bu antik metal bir aparat, çanta için kullanılıyor. Bir tanesini de gene buraya bir küçük örgü örüp arka bölüme ön tarafa doğru bir ağırlık vermesi açısından bunu kullanmak istedim. Ahşap da kullanabilirdim. Şöyle ve çok da yakışırdı. Ancak çok ağırlık vermiyor. O yüzden metal aparat daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi şu arka kısma bir küçük örgü öreceğim ve ucuna burada diktiğim gibi bir kenarından dikeceğim. 4 tane trabzan çalışmıştık. Bağlıyorum ve bağladığım yere sık iğne. Şimdi bu 4 tane sık iğneyi uzatıyorum. Diğer tarafa ağırlık vermesi açısından hemen ucuna da metal aparatı dikeceğim. 7 sıra kadar ördüm. Bu tabi sizin çantanızın büyüklüğüyle alakalı. Büyük çantada biraz daha uzun çekebilirsiniz. Şu şekilde yeterli. Dikmiyorum. Tığla birleştiriyorum. Buradaki dikerek yaptığım bölümü de gene
tığla birleştirerek de yapabilirsiniz. Şöyle içine önce bir hapsediyorum metali. Sonrasında sık iğneler, hatta bir ilmeğe 2 kere de batabilirsiniz. Çok genişletmeden. Ördüğünüz bölümü doldurana kadar sık iğne örüyorum. Yeterli. Şimdi ipi keseceğim ve arkada yok edeceğim. Evet, örgü bu şekilde bitmiş oldu. Buradaki tığla birleştirme daha hoşuma gitti. Daha ince oldu. Dikerek yaptığım daha kalın olmuştu. İp kalın. O yüzden de dikiş de kalın olmuştu. Hemen söktüm. Burada yaptığım gibi tığ ile birleştirdim aparatı. Evet, örgüyü tamamladım. Gerçekten güzel bir model oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.